Merhaba sevgili arkadaşlar, kültür mimarları. Bruce Lipton burada. Bugün gezegendeki en önemli hikayelerden biri olduğunu düşündüğüm bir hikayem var. Ve o krizle ilgili. Kriz derken hangi kriz? Evet, yapmanız gereken tek şey her gün gazeteyi açmak. Orada karşınızda birbiri ardına krizler vardır. Bunlar ekonomik, dini, şiddet içeren ya da ırkçı gibi birçok kriz çeşidi olabilir. Bu yüzden diyoruz ki, pekala ne krizi? Ben diyorum ki, bunlar odaklanmamız gereken gerçek kriz değiller. Asıl odaklanmamız gereken evrimsel krizlerdir. Ve siz de evrimsel krize mi diyorsunuz? Evet, işte hikayesi burada. Şimdi 1970'lere geri dönelim. 1970 yılında Dünya Doğal Yaşam Vakfı tarafından bu gezegende kaç tane hayvan yaşadığını açıklayan bir değerlendirme yayınlandı ve bundan sadece 2 yıl önce bu değerlendirmeyi tekrar yaptılar ve tahmin edin ne buldular? 1970 yılından bu yana gezegendeki hayvanların 2/3'ü yok olmuş. Buna ek olarak deniz canlıları üzerinde çalışan insanlar 2048 yılına kadar okyanusta hiç balık kalmayacağı sonucuna vardılar. Balık nüfusunu aşırı avlıyoruz. Üreme alanlarını harap ediyoruz. Ve tüm balıkların yok olmasına sebep olacak şekilde denizleri kirletiyoruz. Son zamanlarda Almanya'daki ulusal parklardaki böceklerin 20 yıllık incelenmesi sonucunda 20 yıldan bu yana böceklerin %75'inin yok olduğunu buldular. Evet, etrafınıza bakın. Böcekler yok oluyor. Hayvanlar yok oluyor, balıklar yok oluyor diyorsunuz. Tahmin edin bu ne? Amerika'da bulunan NASA, titizlikle yaptığı bilimsel bir değerlendirmesinde, önümüzdeki onlarca yıl içinde bildiğimiz toplumun artık geri dönüşü olmayan bir çöküş yaşayacağını açıkladı. Böylece bütün bunlar çok önemli bir sonuca bağlanıyor. Bu, karşı karşıya kaldığımız kriz, evrimleşmek zorunda olduğumuzu gösteriyor. Krizler evrimi tetikler. Bu demek oluyor ki şu anki halimizle gerçekten de gezegeni yok ediyoruz. Ve bu çok önemli. Çünkü bu gezegenin tarihinde hayat 5 defa ilerleme kaydetti ve dünyaya çarpan kuyruklu yıldız ya da tektonik tabaka hareketleri gibi büyük felaketler bu gezegendeki hayatın %70 ile %95'inin kaybolmasına neden olmuştur. Bunlara kitlesel yok oluşlar denir. Evet, bundan 5 önceki büyük yok oluş, bu gezegende insanlar bile yokken oldu. Ve tahmin edin ne oldu? Bilim şu anda tamamen 6. yok oluş denilen şeye doğru gittiğimizi kabul etti. Ama bu hikayede daha önemli olan şey, bu yok olmanın doğal sebeplerden olmayacağı. Bunun tamamen insan davranışından kaynaklanan bir yok oluş olacağıdır. İnsanlar, doğanın bir parçası olduğunu unutarak doğayı harap ediyor. Doğa gittiğinde biz de gitmiş olacağız. Aslında insanın yok olmasıyla karşı karşıyayız ve bundan binlerce yıl sonrası hakkında konuşmuyoruz. Bu gezegende bu yüzyıl içinde hayatın yok olacağını konuşuyoruz. Bu yüzden mutlaka evrim geçirmeliyiz. Neden evrim geçirmeliyiz? Çok basit. Probleme sebep olan aynı yolda ilerlemeye devam edemezsiniz. İnsan davranışı probleme sebep oluyor. Bu da demek oluyor ki, hayatta kalma şansı yakalamak için insan davranışı değişmek zorundadır. İşte burası evrimin ilginç hikayesinin geldiği yer. Eğer evrim anlayışımıza geri dönersek, 1859 yılında Charles Darwin tarafından Türlerin Kökeni adlı çok önemli kitabını yazdığı zamanki şekliyle karşımıza çıkar. Bu kitapta kalıtsal faktörlerin yaşamın özelliklerinden sorumlu olduğu gerçeği karşımıza çıkar. Ve onun evrim hikayesinde genler ve kalıtsal faktörler değiştiğinde evrim gerçekleşir. Ve bu değişiklikler oldukça doğa, türü geliştiren değişiklikleri seçecektir. Ya da doğa, hayatta kalma noktasında daha az etkili olan insanları ya da organizmaları elimine edecektir. İşte buna doğal seleksiyon denir. Mutasyondan sonra doğa, türlerin devamı için yaşayabilen değişkenleri seçer. Böylece bu, genlerimizde değişiklik olmak zorunda diye hissettiğimiz evrimdir. Pekala, bunu anlamak için ünlü biyolog Ernest Haeckel, 1895 yılında bildiğimiz hayat ağacını ortaya çıkardı. O, evrim ağacıdır ve gerçekten de ağacın en altında
ağacın temelinde en basit organizmalar vardır ve ağaçta yukarılara doğru çıktıkça daha fazla kompleks organizmalarla karşılaşırsınız. En tepede de insan türünü görürsünüz. Bu yüzden bakteriler evrim ağacının en alt noktasında bulunmaktadır ve sürekli devam eden evrimle bakteriler muhtemelen ağacın en tepesindeki insana doğru evrilir. Ona bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştığımızda evrim neye dayanmaktadır? Darwin'e geri döneriz ve genler karakterleri oluşturur deriz. Ve birden bir organizma ne kadar karmaşıksa o kadar karmaşık genlere sahip olduğunu fark etmeye başlarlar. Böylece biz de evrimin genlerini artırarak karmaşıklığı artırdığını ve böylece evrimi ölçmek için bir ölçeğe sahip olduğumuzu anlarız. Hadi genleri ölçelim. Evet, ilk ve en önemli faktör 1944 yılında genlerin vücudun protein üretme kılavuzu olduğu ve 100.000'den fazla protein olduğu ortaya çıktı ve bilim insanları birden insanda 100.000'den fazla protein olduğunu ve her bir proteinin gene ihtiyacı olduğunu ve böylece de insan genomunun 100.000'den fazla gene sahip olmasının bariz olduğunu söylediler. Ve böylece genom projesi ortaya çıktığında beklenen sonuç insanların müthiş kompleks yapılarında 100.000'den fazla gen bulundurduklarıydı. Genom projesi tarihine baktığımızda genom projesinin tarihi insanlarla başlamaz, daha basit organizmalarla başlar. Ve inceledikleri en basit organizma Caenorhabditis elegans denilen küçük solucandır. Bu solucan o kadar küçüktür ki 1 milimetreden daha kısadır ve 1271 hücresi vardır. Böylece bu çok iyi bir başlangıç noktasıydı. Çünkü söylediğim gibi bu solucanın davranışını incelediler ve bu küçük solucandaki genleri anlayıp anlayamayacaklarını ve genleri davranışlarla ilişkilendirip ilişkilendiremeyeceklerini anladılar. Böylece bir organizmadaki gen setinin tamamını yani genomu tanımlamak için ilk projede Caenorhabditis elegans'ların genleri incelendi. 1271 hücreli organizmada 20.000 gen bulunmaktadır. Hayat ağacında yukarılara doğru çıkarsanız daha fazla karmaşık yapı ve muhtemelen daha çok genle karşılaşacaksınız. Ve bilim insanlarının genomu anlamak için takip ettikleri bir sonraki çalışmaysa Drosophila denilen meyve sineğidir. Bu organizma yıllarca davranışçılar ve genetikçiler tarafından incelendi. Bu organizma solucandan daha karma yapıda bir organizmada ne kadar gen olduğunu görmek için iyi bir adaydı. Ve işte sürpriz. Caenorhabditis elegans'tan sonsuz şekilde karmaşık olan sinekte sadece 17.000 gen bulunmaktaydı. Ve bu sonuç işleri biraz daha karmaşık hale getirdi. Çünkü düşünce şuydu, ağaçta yukarı çıktıkça daha fazla genle karşılaşacaktık. Ama daha karmaşık olan meyve sineği, basit Caenorhabditis elegans solucanından daha az gene sahipti. Ama bu sonuç onları durdurmadı. Çünkü ödül insan genomuna bakmaktı ve sonuç olarak 2001 yılında genom projesi sonuçları gelmeye başladı. Peki neler bulduk? Bütün bu araştırmalardan sonra insan genomunda sadece 20.000 gen olduğunu bulduk. İlginç, insanlarda basit 1271 hücreli Caenorhabditis elegans solucanında olduğu kadar gen vardı. Ama insanlarda 50 trilyon hücre var. İşte işlerin karmaşıklaştığı yer burası. Evrim ağacında yukarı doğru çıktıkça genlerde büyük farklı bir karmaşıklık bulunmamaktadır. Önemli olan da bu. Öyleyse evrimi ölçmek için gen iyi bir ölçüt değil. Öyleyse diyoruz ki evrim için çözmemiz gereken şey ne? Ağaçta yukarı çıktıkça değişen şey ne? Evet, çok ilginç bir hikaye ve insanların fark etmediği önemli bir faktöre dayanmaktadır. Evrimin bilimsel teorisini yazan ilk kişi Darwin değildir. Aslında Darwin'den 50 yıl önce Jean-Baptiste de Lamarck adında bir bilim adamı, 1809 yılında Darwin teorisinden 50 yıl önce ilk bilimsel evrimleşme teorisini yazmıştı. Lamarck'ın teorisinde ilginç olan şey, evrim ağacında yukarı doğru çıktıkça karmaşıklığın arttığını görünce sinir sisteminin karmaşıklığıyla ilgili olduğunu söyledi. Daha basit organizmaların daha basit sinir sistemi vardı. Ağaçta yukarı doğru çıktıkça sinir sistemi daha karmaşık bir hal almaktadır. Wow! Ve birden der ki, evrim neye dayanmaktadır? Sinir sistemi hareketine ve sinir sistemi bilinçtir.
Şimdi bilinç, basitçe organizmaların farkında olduğu ve değişen çevreye cevap verdiği ve çevrenin farkındalığı olarak tanımlanmıştır. Tahmin edin ne? En basit organizma olan bakteri bile bilinçli. Neden? Yaşadığı çevreyi okuyor ve o çevrede yaşamak için kendini ve genlerini ayarlıyor. Bu da bakterinin direkt olarak çevresini okuduğu ve ona cevap verdiği ve böylece tanım olarak bilinçli olduğu anlamına geliyor. Bilinci ölçmek istiyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız? Ve siz de beynin boyutunu ölçün diyebilirsiniz. Hayır, hayır, öyle değil. Çünkü geriye gitmeli ve bilincin gerçek birimi ne diye sormalıyız. 1967 yılında başladığım önemli bir araştırma, çevrenin, genleri ve organizmanın davranışlarını ortaya çıkarmaya başlamıştır. Ve bunun nasıl çalıştığını anlamak için genleri değil, hücre zarını ve hücre derisini çalıştım. Genler çekirdektir ama genler üremekteler. Bu yüzden çekirdek beyin değil, çekirdek tanımda hücrenin gonadıdır. Çünkü o proteinlerin ve organizmanın üremesini gerçekleştirir. Bu yüzden gonad olan çekirdeğe ya da genlere bakmak yerine beyine bakmak istiyoruz ve benim çalışmamda beynin organizmanın derisi olduğu ortaya çıkmıştır. Çok iyi bir sonuç. Deri, içerideki biyoloji ve dışarıdaki çevre arasında bulunan arayüzdür. Bu yüzden çalışmamda çevredeki bilginin hücre tarafından nasıl bilince çevrildiğini inceledim. Bu benim hücre zarının yapısını incelememe neden oldu ve bu epigenetik olarak adlandırılan tamamen yeni bir bilimin ortaya çıkmasıydı. Çünkü o ne buldu? Hücre zarının elektron mikroskopta çok basit, yüzey üzerinde küçük, basit, siyah bir tabakada görünmesine rağmen bu küçük basit yapı geleneksel biyologlar tarafından anlaşıldığı üzere en basit olan hücre zarının fonksiyonu hücre içeriğini tutan plastik paketten başka bir şey değildir. Çünkü yapısı oldukça basittir. Ama hücre zarı yapısının derinine doğru gittikçe o basitliğin içinde çok mükemmel bir şey buldum. Bir gece hücre zarını yeni bir tarzda tanımlamaya çalışırken aklımı kaçırtan ve dünyamı değiştiren yeni bir tanımla karşılaştım. O gece yazdığım tanıma göre hücre zarı, kapıları ve kanalları olan bir yarı iletkendir. Hücre zarının bu tanımını yazdıktan sonra aklımı kaçırmama sebep olan şey bu tanımı daha önce başka bir yerde okumuş olmamdı. Mikro işlemcinizi anlamak isimli basit bir kitaba baktım. Çünkü yeni bir bilgisayar almıştım ve onun nasıl çalıştığını bilmek istiyordum ve bu mikro işlemci hakkındaki basit kitabın direkt giriş kısmında bilgisayar çipinin tanımını vermişti. O, kapılardan ve kanallardan oluşan bir yarı iletkendi. İlk başta ne kadar ilginç olduğunu düşündüm. Bilgisayar çipinin tanımı ve hücre zarının tanımı tamamen aynıydı. Ama molekül yapısını incelemeye başladıkça hücre zarının çip gibi olmadığını fark etmeye başladım. Hücre zarı aslında silikon çip üzerinde bulunan aynı karakter, fonksiyon ve mekanizmalarla karbon bazlı bir çiptir. Ve o zarın içine doğru baktıkça çevredeki sinyalleri biyolojik cevaba çeviren birimler fark ettim. Böylece zarın yapısını inceledikçe bulduğum şey basitçe buydu. Reseptör ve efektör olarak adlandırılan proteinler bulunmaktadır. Bunların farkı nedir? Adından da anlaşıldığı üzere reseptör sinyali alıyor. Efektörlerse alınan sinyali davranışsal cevaba dönüştüren proteinlerdir. Yani basit bir girdi-çıktı cihazıdır. Reseptörün anteni vardır ve çevresel sinyalleri okur ve o sinyal okunduğu zaman reseptör, sinyale bağlanmış olan biyolojik davranışı geliştiren efektör proteinine bağlanır. Yani bu bir değişimdir. Reseptör ve efektör denilen bu yapısal proteinler, çevreden gelen sinyalleri okuyan ve sonra hücrede genleri ve biyolojiyi ayarlayan değişimlerdir. Böylece bu değişimin doğası nedir? Evet, önceden de bahsettiğim gibi ilk proteine reseptör denir. İkinci proteine ise efektör denir ve en yaygın olanı da aslında kanal proteini olarak adlandırılır. O zaman diyorum ki tamam, öyleyse biyologların bahsettiği proteinin tanımı nedir? Ve size adını vereceğim. Protein değişimi, reseptör-efektör bütününün kompleks protein zarı olarak adlandırılır.
Evet, biliyorum biraz karmaşık oldu. Bu yüzden onu biraz daha basitleştirelim. Şu şekilde basitleştireceğim. Her bir proteinin rolünü ayrı ayrı tanımlayacağım. Reseptörün fonksiyonu, çevrenin bilincinde olmaktır. Şimdi, ilginç olarak aynı hücreler gibi reseptörlere de sahibiz. Ve aynı hücreler gibi reseptörlerimiz de cildimize, gözlerimize, burnumuza, dokumuza, ağrımıza, sıcaklığa ve kokuya yerleşmiştir. Hepsi zarımıza, cildimize doğru yerleşmiştir. Bu yüzden hücreler ve insanlar aynı sorumluluğu paylaşıyorlar. Çevremizi reseptörler yardımıyla okuruz. Hücreler de çevreyi protein reseptörleri sayesinde okurlar. Böylece reseptör aynı zamanda çevre bilincidir. Kanal, hücredeki yüklü iyonlar gibi fiziksel sinyal ya da his göndererek çevredeki sinyali biyolojik davranışa çeviren proteindir. Bu yüzden kanalın fonksiyonu fiziksel hissetmedir. Çevreyi okuduktan sonra hücrenin içine fiziksel olarak sinyal gönderir. İşte bu yüzden hücre zarının tanımını o karmaşık terimlerle yaptım. O basitçe şöyle: fiziksel his yoluyla çevredeki elementlerin bilincidir. Şimdi sürpriz kısım burada. O tanımlama, bütün insanların anladığı bir kelimenin özelliğidir. O kelimeye his denilir. Sözlükte his kelimesine bakarsanız, tanımı, çevredeki elementlerin fiziksel hissetme yoluyla oluşan bilincidir. Ve birden geri çekildim ve aman Tanrım, reseptör efektör proteinleri algı birimidir ve bilinç, algı kompleksleri üzerine kurulmuştur dedim. Böylece ilk defa algıyla bu değişkenleri, yani reseptör efektörleri ve zar proteinlerini ilişkilendirebileceğimiz bir fiziksel birime sahip olmuş olduk. Ve birden dedim ki, bekle, şimdi bilinci, hücre zarının içine bu reseptörlerden kaç tane yerleştiğiyle ölçebiliriz. Pekala, reseptörün ölçüsü, proteinin ölçüsü ve efektör proteinin zarla kalınlığı aynı olduğundan dolayı çok ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Eğer algı birimlerini, bu proteinleri hücre zarının içine doğru koymak isterseniz, onları üst üste dizemezsiniz. Çünkü zarla protein aynı kalınlıktadır. Proteinleri sadece yan yana katmanlayabilirsiniz. Bu yüzden görsel bir resimde ekmek ve tereyağının sandviçin hücre zarı gibi olduğunu düşünün ve o sandviçe zeytin koyarsanız, zeytinler proteindir. Burada bağlantı çok basittir. Zeytinler sadece çoklu katmanda bulunabilir. Onları birbiri üstüne dizemezsiniz. Bu yüzden birden dedim ki, bekle. Algı birimlerinin sayısı hücre zarının içinde ne kadar yüzey alanı oluşturduklarıyla bağlantılıdır. Şimdi zarı yüzey alanına dönüştürebiliriz. Yüzey alanı algı birimlerinin sayısıyla orantılıdır. Aman Tanrım, eğer bunu yaparsanız bu bilinç algı birimleri sayesinde olur demektir. Ama tanımda algı birimleri sayısı ne kadar yüzey zarı olduğuyla tanımlanmıştır. Ve şimdi direkt zarın yüzey alanını ölçerek bilinci ölçebiliriz. Biz bunu yapmaya başladığımızda ve gezegendeki bakteri gibi çok basit canlılara geri döndüğümüzde çok önemli bir noktayı fark etmeye başlıyoruz. Basitçe şöyle, bakteriler omurgasız canlılar gibidir. İnsan gibi iskeleti içeride olan omurgalılarla karşılaştırıldığında, omurgasızların iskeleti dışarıdadır. Bakterilerde omurgasız hayat şekli vardır. Çünkü dışarıda iskelete denk olan kapsülleri vardır. Ve diyorsunuz ki yani ne olmuş? Sadece bakteri hücresinin belirli bir boyuta gelmesine izin veren kapsülü inceledim. Bakteri hücresi büyüdükçe büyüyemiyor. Kapsülün içinde sınırlandırılıyor. Pekala, onu kapsülün içinde sınırlandırdığınızda ne oluyor? Sadece kapsülün altına doğru çok fazla zar koyabilirsiniz ve bakteri hücresinin yüzey alanını doldurmuş olursunuz. Ama bir bakteri hücresi bile içeride sadece zarı kıvrımlayarak, mezonom denilen kıvrımları oluşturarak kendi zarını artırabilir. Bu ekstra zarın daha fazla bilinç olduğunu inceliyorum. Ama o yine sınıra ulaşıyor.
Bu kadar çok zarı sadece bakterinin içine koyabilirsiniz. Pekala sonra ne oldu diyorum. Ve diyorum ki eğer evrim yüzey alanı zarını artırıyorsa ve siz zarın boyunu sınırlandırdığınızda bakteri kapsülünden dolayı evrim sonlanmış olacak. Ve evrim ulaşabileceğiniz en gelişmiş bakteri olduğunda bitecek. Ve diyorum ki neden? Çünkü daha fazla zar ve algı birimi ekleyemezsiniz. Ama bu ilginç. Çünkü evrim daha sonra farklı bir hal alıyor. Başka şekilde ilerliyor. En zeki bakteriyi yaptığınızda neler oluyor tahmin edin. Bakteri birleşerek topluluk oluşturmaya başlıyor ve bakteri topluluğu kendini büyük bir zarla çevreliyor. Buna biyofilm denilir. Ve öyleyse içeride ne var diyorum. İçeride 50, 100, 1000 bakteri var diyorum. Evet ama onlara neler oluyor? Farklı fonksiyonları olan farklı bakterilerin farklı davranışlar yarattığı bir topluluktur diyorum. Sonra ne olur? Biyofilm zarının içinde bakteri hücreleri işbirliği yapar, topluluk oluştururlar ve organizmanın iş gücünü paylaşırlar. Böylece evrim ilk önce en zeki bakterinin en fazla sayıdaki zara ulaşmasıyla başlıyor. İkinci aşamada zeki bakteri alıyor ve onları topluluk içinde bilinçlerini paylaşmaları için bir araya getiriyor ve bu toplu bilince biyofilm deniliyor. Sonra diyorum ki yani ne oldu? Artık evrim daha zeki bir organizma yaratmak için başka bir şekilde geri dönüyor diyorum. Yani bu ne demek oluyor? Aynı çevreyi paylaşan farklı bakteri takımı olarak ortaya çıkan biyofilmi inceliyorum ve sonra amip denilen canlıya evriliyor. Amip, içeride farklı fonksiyonları olan orgenerallerden oluşan büyük tek hücreli canlıdır. Evet, evrim bakteri topluluğunun davranışlarını bütünleştirmelerini sağlar. Bütün farklı bakterilerin genleri, hücrenin çekirdeği haline gelen, bütün farklı bakterilerdeki genleri taşıyan bir bakteriye konulur. Ve bu ani bir yapının sonucu olarak çekirdek, içinde zaten zarla çevrilmiş olan organizmanın bütün davranışlarını programlayabilir. Ama amipin dışındaki iskeletten daha ilginç olan şey, amip, destek için iç yapı oluşturan iç hücre iskeleti, mikrotübüller ve iç hücre iskeleti yaratmaktadır. Bu da hücrenin tek bir bakteriden 1000 kat daha fazla büyümesine izin veriyor. Tek bir hücrede 1000 kat daha bakteri. Çünkü zar çok çok büyüdü ve böylece amip evrimin bir sonraki aşamasıdır. O yeni bir organizmadır. Ve amip geliştiği zaman bir sonraki aşama hücrede farklı fonksiyonları yerine getiren, daha çok zar yaratan en zeki amipi üretmektir. Ama şimdi zarın boyutu o kadar sınırlı değil. Çünkü iç iskeletle hücreyi çok daha büyük yapabilirsiniz. Öyleyse evrimi gözden geçirelim. İlk olarak zeki organizma, bakteri yarat, zar sınırlı hale gelsin, sonra bakteri topluluğunu bir araya getir, bilinçlerini paylaş ve amip denilen yeni organizmayı yarat. Şimdi amip döner ve en zeki amipi arar. Ve en zeki ile ne kastediyoruz? Neden sadece daha çok büyümüyor? İşte problem burada. Stoplazmayı bir arada tutmak zorunda olan zar sadece çok fazla kütle tutabilir. Eğer hücre çok fazla büyürse zar onu tutamaz ve zar yırtılır. Hücrenin bileşenleri sızar ve hücre ölür. Bu yüzden basitçe diyorum ki amip suyla doldurulmuş bir balon gibiydi. Eğer bir balonu alıp onu az bir suyla doldurursanız balonu bütün gün tutabiliriz. Ama eğer o balonu alıp maksimum seviyede suyla doldurursanız balonu tutmaya çalıştığınızda ne olur? Zar patlayacak ve balonun içindekiler dağılacak. Ve eğer bir hücreyi fazla büyütürseniz olacak olan şey budur diyorum. Tahmin edin ne? Omurgalı benzeri hücre bile yani amip maksimum boyuta ulaşıyor ve daha fazla zar ekleyemiyor. Ve öyleyse diyorum ki o halde evrim durdu. Çünkü daha zeki bir amip yapamadı. Ve sonra o yaptı diyorum. Ama tahmin edin o ne? Aşama 2. Toplulukta bilinçleri paylaşmak için en zeki amipler bir araya gelir. Ve böylece amip topluluğu dünyada gördüğümüz farklı bitki ve hayvanlar haline geliyor. İnsan birbiriyle zar bilincini paylaşan 50 trilyon amip topluluğudur ve ne kadar çok zarımız varsa insan bilinci de o kadar çok karmaşık hale gelir. Ama tahmin edin ne?
sinir sisteminin bulunduğu yer olan insan beyni ve zar yapılarıyla dolu olan kafatası. Aslında bu beynimizin beyaz olmasının sebebidir. Çünkü zarların çoğu yağdan yapılmıştır. Ve bu yüzden beyne baktığınız zaman içinde çok fazla zar olduğundan dolayı beyazdır. Bir hücreden çok fazla zar yaratan bu kompleks yapıya sinir sistemi denir. Bu yüzden diyorum ki insan organizması 50 trilyon amipin evrim geçirmiş halini gösterir. Ve evet diyorum. Ve öyleyse evrimin bir sonraki aşamasının en iyi insanı yapmak olduğunu söylüyorum. Ve bu son birkaç yüz bin yıl önce böyle oldu. Ve tahmin edin ne? Aynı bakteri gibi insanda sinir sistemine koyabileceğiniz beyin boyutu sınırlıdır. Çünkü aynı bakteride olduğu gibi bizim kafatasımız vardır. Eğer basit bir omurgalıya, mesela farelere baktığımızda kafatasının içinde yumuşak kabarcık gibi bir beyin görürsünüz. Ama insan beynine baktığınız zaman kıvrımlar olduğunu görürsünüz ve onlara sulcus ve gyrus denir. Kıvrımlar nedir diyorum. Diyorum ki kıvrımlar bakterinin mezom oluşturarak evrimi artırdığı bir önceki evrimde yaptığı şeyin tamamen aynısıdır. Ve birden diyorum ki tahmin edin bu ne? Beyindeki daha çok yüzey alanı daha çok zeka demektir. Çünkü insan beyni yüzey alanını sarmak için ve geniş yüzey alanı oluşturmak için böyle karmaşık şekilde kıvrımlıdır. Böylece ne kadar çok yüzey alanı o kadar çok zekadır. Yani ne? Evet. Aynı önceki adımlarda olduğu gibi en zeki insanı yarattık. En zeki insan diyorum. Evet diyorum. Kafatasının içine bir beyin daha koyamazsınız. Bir kapsüldür. Bir arada tutar. Evrimin en zeki insanla durduğunu söyledim mi? Hayır diyorum. Görüyorsunuz. Model şöyle. Birinci aşamada ilk olarak en zeki organizmayı yapıyorsunuz ve ikinci aşamada çok zeki olan bu organizmaları alıp onları bir topluluk haline getirip bilinçlerini birleştiriyorsunuz. Ve bir sonraki aşamada toplu zekayı yaratıyorsunuz. Ve birden bu modelin kendi kendini tekrarladığını söylüyorum. Evet, aynen öyle yapıyor. Bu model niçin bu kadar önemli diyorum. Çünkü eğer tarihi incelersek, ilk olarak bakteri en zekiyi yapmıştır. Onları topluluk haline getirmiştir. Sonra da biyofilm denilen ve amibi yaratan en zeki bakteriyi yaratmışsınızdır. Bu anlamda bu organizmanın bir sonraki süper aşamasıdır. Ve böylece en zeki amipi yapmış olursunuz. Ve onu daha zeki yapamazsınız. Çünkü zar parçalanacaktır. Sonra ne olacak? Evet, amipleri bir topluluğu bırakırsınız ve sonra ne olur? Bitkiler, hayvanlar ve tartışma konumuz olan insan gibi yeni organizmalar yaratırız. Deri altında bilinci paylaşan 50 trilyonluk amip topluluğuyuz. Ve öyleyse sonra ne olacak? Evet, insan bilinci kafatasının içindeki sinir sistemi ve beyinle sınırlandırılmıştır. Evet, kafatası. İnsan bilinci için bile sınırlı hale geliyor. Ve sonra insanlar bilincini artırınca bir sonraki aşama ne olacak? Modelin ortaya çıkardığı şey topluluktur ve bununla bağlantılı olarak bu gezegende neler görüyoruz? Yeni bir evrimin olduğu zaman görüyoruz. Bu, Darwin'in bahsettiği anlamda genlerimizi değiştirip yeni bir insan yaratacağımız anlamına mı geliyor? Hayır. Çünkü evrim genlere bağlı değildir. O bilince bağlıdır. Ve öyleyse bizim evrimimiz ne yöne doğru gidecek? Bu yön kendimizi dünyada ayrı bireyler olarak ve insanın süper organizma olan toplumu oluşturan bir hücre olduğunu anlamaya başlayınca duracak. Ve bu insanları birbirinden ayıran sınırları, engelleri ve ayrımları aşmamız gerektiği anlamına geliyor. Çünkü böylece zihni ayırıyoruz. Bu gezegende birliği gerektiriyor. Ve bu birlik aslında internetin evrimiyle başladı. İnternet, 7 milyardan fazla insanın bir araya gelmesine izin verir. Böylece ortak sesimizi paylaşabiliriz. Ortak aklımızı paylaşabiliriz. Ve sadece teknolojinin doğasına bakın. Teknolojimiz ne kadar hızlı ilerliyor. Niçin diyorsunuz değil mi? Daha mı zeki hale geldik? Bireyler olarak hayır. Eğer teknolojinin gelişmesine bakarsanız, onun altında tamamen nüfustaki artışı göreceksiniz. Ne kadar çok insan varsa o kadar çok bilincin paylaşımı olur. Ne kadar çok bilincin paylaşımı olursa grup o kadar zeki hale gelir. Ve şu an olduğumuz nokta tam olarak burası. Dünyanın kaosa
krize doğru gittiğini görüyorsunuz. Ve bu bizi bireyler arasında hayatta kalmak için çabaya dayalı olan Darwin'in dünyasında yaşama hakkında bilgilendiriyor ve evrimin yarış olmadığını, evrimin bir dayanışma olduğunu söylüyor. Ve bu bizim biyolojide fark etmeye başladığımız şey. Evrim dayanışmaya bağlıdır. Bunu yapmak için dini engeller, ırkçı engeller, ulusal engeller, kadın erkek engelleri gibi insanları birey olarak birbirinden ayıran her şey bilincimizde değişmek zorunda. Sadece her insanın evrimleşen insanlıkta bir hücre olduğunu fark ettiğimizde ve topluca bir araya geldiğimizde hayatta kalacağımızı fark etmek zorundayız. İnsanlık, bir sonraki evrim aşamasını gösteren tamamen çoklu hücre organizmasıdır. Ve bu yüzden etrafımızda dünyaya bakarsak kaos görürüz. Bu yüzden size söylemek zorundayım ki, çok basit bir sebepten dolayı Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü bu kaosu yaşamasaydık ve insan modelimize devam etseydik, direkt olarak yok olmaya doğru gidiyordu. Eğer bu gezegende birlik olarak bir araya gelmezsek, geleceğimiz sonumuz olacak. Yok olacağız. Ve dünyaya baktığımız zaman ekonomik, sosyal, dinsel, ırksal kaos görüyorsunuz. Bütün bu kaos neyi tetikliyor? Bu gezegendeki yeni bir hayat görüşü fırsatını, eski basma kalıplardan kurtulmamız için bir fırsatı ve bu organizmadaki her bir bireyin önemli olduğunu anlamamızı tetikliyor. Başka bir insanı öldürmek, tıpkı kendi vücudunuzdaki hücreleri öldürüp otoimmün sisteminizi çökertmek gibi hastalığa sebep olur. Tahmin edin bu ne? Bu gezegendeki her canlının ve her insanın hayatına saygı duymalıyız. Çünkü doğa denilen sadece bir tane ağ vardır. Doğa yok oluyor. Buna biz sebep oluyoruz. Ama evrilebilen tek şey biziz. Bir araya gelip bu gezegende uyum içinde çalışan her birimizin bizim sürekliliğimizi sağladığını ve geleceğe gitmemize imkan sağladığını fark etmeye başlamalıyız. Darwin'e göre, yani bu bir mücadele değil, yeni bir bilinç evrimidir. Şimdi spontan bir evrimle karşı karşıyayız. Neden? Çünkü zaman sınırlıdır. Bu yüzden umarım bu mesajı anladınız. Çünkü şimdi dünyaya baktığınızda kaos göreceksiniz. Teşekkür ederim diyebiliriz. Çünkü kaos evrimi tetikliyor ve bu bizim yaratmamız gereken insanlık dediğimiz o sürdürülebilir yaşayan organizmadır.